Gülşen-i Raz, Sırların Gül Bahçesine bir yolculuk. Değerli dinleyiciler, merhaba. Bugün sizlerle birlikte İslam tasavvufunun en nadide eserlerinden birine, Şeyh Mahmud Şebisteri Hazretleri'nin ölümsüz eseri Gülşen-i Raz'a, yani Sırların Gül Bahçesine doğru manevi bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu muhteşem eser, yüzyıllardır sufilerin ve hakikat arayışında olanların gönüllerini aydınlatmış, vahdeti vücut sırrını derinlemesine işlemiş ve tasavvufi düşüncenin temel sorularına ışık tutmuştur. Gelin, bu kıymetli kaynağı birlikte inceleyelim. Eserin kaleme alınış nedeni, bir mektubun hikayesi. Gülşen-i Raz'ın ortaya çıkışı oldukça ilginç bir hikayeye dayanır. Hicri 700. yılının Şevval ayında, Horasanlılardan Mir Hüseyin-i Sadat Hazretleri, Tebriz alimlerine tasavvufi mahiyette bir mektup gönderir. Bu mektupta, birkaç müşkül ibare içeren derin anlamlar taşıyan sualler sorulmuştur. İşte tam da bu noktada, Şeyh Mahmud Şebisteri Hazretleri, Zevat-ı Kirm'in isteği üzerine, bu özlü ve derin sorulara kısa ve özel kelimelerle cevap vermek üzere kalemine sarılır. Hazret, eserin mukaddimesinde, kendisinin başka risalelerinin de bulunduğunu belirtmektedir. Ancak Gülşen-i Raz, sorulan suallere nazmedilmiş bir cevap olması hasebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Öyle ki, Hazret daha önce bu meseleleri risalelerde yazdığını belirtmesine rağmen, sorulara uygun ve dizeler halinde bir cevap istenmesi üzerine bu şaheseri vücuda getirmiştir. Hazret, bu cevabı düşünmeden ve tekrarlamadan, bir anda, kalabalık bir topluluk içinde söylediğini ifade eder. Daha sonra, eserin daha da aydınlık olması için bazı eklemelerde bulunmuştur. Eserin adının ise Gülşen, Gül Bahçesi olduğu, Hazret'in gönlüne gelen bir ilhamla belirlenmiştir. Böylece Gülşen-i Raz, sorulan o derin suallere verilmiş özlü ve hikmet dolu manzum bir cevap olarak tarihteki yerini almıştır. Gülşen-i Raz'da vahdeti vücut anlayışı ve derinliği. Gülşen-i Raz, vahdeti vücut felsefesinin en derinlemesine işlendiği eserlerden biridir. Bu anlayışa göre, gerçek varlık yalnızca Allah'tır. Evrendeki tüm varlıklar ise, onun tecellileri, yansımaları ve isimlerinin zuhurlarıdır. Eserde bu temel fikir pek çok farklı metafor ve örnekle açıklanır. Örneğin, alem mutlak varlığın aynasıdır. Yokluk, varlığın karşısında belirince ondan bir yansıma durumu belirir. Birlik, bir çokluktan zahire gelmiştir. Her şey bir noktada toplanmıştır. Arif kişi, gerçek vardan başka var bilmez. Kendi varlığımızı diken ve çer çöp olarak gören Arif, kendini bunlardan sıyırarak arınır. Gönül evini süpürerek sevgilinin makamını hazırlar ve kendisi çıktığında o gelir. Güzelliğini sen olmadan gösterir. Eser, yaratılmış olanın haktan ayrı bir varlığının olmadığını vurgular. Eğer alemin esasen bir varlığı yoksa, her söylenen ve duyulan şey hayalden ibarettir. Hak suretindeki hakkı hak din bilmek gerekir. Ancak batıl şeklinde görünen hak da şeytanın işidir. Vahdet sırrına erişen kişi, yolun duraklarında hiç beklemez. Arif olan, varlığı tanır ve mutlak varlığı bizzat gözlemler. Birlik sırrıyla hakkı kavrayan Arif'in gönlünde, mutlak veç kendini gösterir. Tasavvufi sorulara verilen cevaplar, hakikat yolculuğunun rehberi. Gülşen-i Raz, Mir Hüseyin-i Sadat Hazretlerinin sorduğu derin tasavvufi sorulara verdiği cevaplarla, adeta bir sufi yol haritası sunar. Bu sorulardan bazıları ve Şeyh Şebisteri'nin onlara verdiği hikmetli cevaplar şöyledir. Soru: düşünce nedir? Başlangıcına ve sonuna dair ne dersin? Cevap: düşünce, batıldan hakka gitmektir. Parçayı da, sınırsız mutlak bütünü de görmektir. Düşüncenin başlangıcı hatırlayış, aşılması ise ibrettir. Derin düşünce tefekkürdür. Soru: yolumuzda şart olan hangi düşüncedir? Neden düşünce bazen ibadettir? Bazen günah? Cevap: nimetler üzerinde düşünmek yolun şartıdır. Allah'ın azabını düşünmek ise günahtır. Soru: ben kimim? Bana benden haber ver. Kendinden kendine git derler. Bunun manası ne? Cevap: kendini bilmek, hakkı bilmektir. Kendinde yolculuk yapmak, varlığının zahirinden batınına, sıfatlarından zatına doğru bir seferdir. Soru: yolcu nasıl kişidir? Yola giden kimdir? Kime tam ve kamil kişi diyeyim? Cevap: yolcu, kendi aslından haberdardır.
kendini ateşin dumandan arınması gibi berraklaştırandır. Kamil insan, kusursuz olduğundan üstadlık mertebesinde kulluk edendir. Hak, mesafeleri kat ettikten sonra onun başına halifelik tacını koyar. Soru: Vahdet sırrına kim vakıf olur? Arif olan neyi bilir? Anlar. Cevap: Birlik sırrına o kişi erer ki, yolun duraklarında hiç beklemez. Arif olan, varlığı tanır ve mutlak varlığı bizzat gözlemler. Soru: Peki, bilinenle bilen o tek ve temiz Tanrı'dan ibaretse, bu bir avuç toprağın başındaki sevda nedir? Cevap: İlem Hakk'ın nurunun aydınlığıdır ve Hak onda açıklığı itibarıyla gizlidir. Sen sanırsın ki ilem kendiliğinden devam ediyor. Soru: Kimdir o enel hak ben hakkım diyen? Ne dersin? O nurlara gark olmuş. O nurlanmış kişi saçma mı söyledi? Cevap: Biri, birlik denizinde ben hakkım, dedi. Bu sözler, her birinin kendi mertebesine uygun olarak söylendiğinden, insanların zihinlerinde anlama problemleri baş göstermiştir. Soru: Yaratılmış olan hakikat yolcusuna neden vasıl olmuş derler? Onun yol alması, bu erişmesi nasıl olur? Yoksa mümkün, mümkünlükten çıktı mı ki? Bu nasıl olur? Buna imkan var mı? Cevap: Hakka ermiş kişi, yaratılmışlıktan ayrılır. Kendine yabancı olmak, tanış olmaktır. Mümkün, imkanı üzerinden attı mı? Vacipten başka bir şey kalmaz. Soru: Mümkünün vacibe ulaşması ne demek? Yakınlık, uzaklık. Bu yakınlıkta, bu kavuşmada ileri gidiş, geri kalış nedir? Cevap: Varlık, yoklukta zuhur edince yakınlık. Uzaklık, azlık ve çokluk oldu. Yakın, nurun ışığı yansıyan kimsedir. Uzak ise varlıktan uzak olan yokluktur. Soru: Hangi denizdir? Nasıl denizdir o deniz ki kıyısı sözdür? Dibinden nasıl bir inci çıkar? Cevap: Birlik denizdir. Varlık da söz sahili. Sedef harftir ve cevherler gönüldeki bilgilerdir. Soru: Külden daha fazla olan cüzü hangi cüzüdür? O cüzü arayıp bulmanın yolu nedir? Cevap: Varlık, tekilden fazla olan parçadır. Var olan ise, tekildir ve bu ters bir yansımadır. Bu ve benzeri derin sorulara verilen cevaplar, Gülşen-i Raz'ı sadece bir şiir kitabı olmaktan öte, tasavvufi düşüncenin temel kavramlarını anlamak için vazgeçilmez bir kaynak haline getirir. Mevlana Celaleddin Rumi'den bir iz. Gülşen-i Raz'da, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine doğrudan bir alıntı bulunmamakla birlikte, eserin tasavvufi atmosferi ve vahdeti vücud anlayışı Mevlana'nın düşünceleriyle derin bir paralellik gösterir. Kaynak metnimizde Mevlana Hazretlerinin ismi Mir Hüseyni Sadat'ın sorularına cevap verilirken, Mevlana Hazretlerinin Mesnevi'sinde olduğu gibi, misallerle hakikatlerin açıklandığı ifade edilerek anılmaktadır. Ayrıca, eserin numaralı bölümünde "Ben tertemiz ruhum" ifadesi Mevlana Kuddise Sırruhu şeklinde belirtilmiştir. Bu kısa ifade, Mevlana'nın ruhani kimliğine ve ben, idrakine yapılan bir gönderme olarak yorumlanabilir. Şebisteri Hazretlerinin Mevlana'ya duyduğu saygı ve onun düşüncelerinden etkilendiği bu şekilde anlaşılmaktadır. Sonuç, Sırların Bahçesinde Hakikat Arayışı. Gülşen-i Raz, Şeyh Mahmud Şebisteri Hazretlerinin derin irfanını ve vahdeti vücud anlayışını en güzel şekilde yansıtan bir şaheserdir. Sorulan derin tasavvufi sorulara verdiği özlü ve hikmetli cevaplarla, hakikat yolculuğunda olanlara rehberlik etmeye devam etmektedir. Eserin akıcı ve edebi üslubu, derin anlamları kolayca anlaşılır kılarken, içerdiği metaforlar ve örnekler ise okuyucunun zihninde yeni ufuklar açmaktadır. Değerli dinleyiciler, Gülşen-i Raz'ın sırlarla dolu bahçesinde yaptığımız bu kısa yolculuk umarım sizlere de ilham vermiştir. Bu kıymetli eseri daha derinlemesine incelemek ve içerdiği hikmetlerden nasiplenmek, manevi yolculuğumuzda bize ışık tutacaktır. Bir sonraki podcast'imizde başka bir değerli eserle buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.